Diktatörler serimizin ilk ismi Adolf Hitler. Bu sadece bir adamın hikayesi değil. Bu, milyonların gözleri önünde yaşanmış bir çöküşün, alkışlarla iktidara gelen bir kabusun belgeseli. Nasıl başladı, nasıl inandırdı ve nasıl oldu da bir halk kendi celladını kurtarıcı sandı. Hitler'in bütün hayatını en küçük detayına kadar anlatacağım. Çocukluğundan intiharına çizdiği tüm kanlı yolu birlikte izleyeceğiz. Hadi başlayalım. 20 Nisan 1889. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı küçük bir kasaba. Branau. Saat 18.30 sularında Clara Hitler adındaki genç bir kadın ikinci kattaki bir handaki odasında bir erkek çocuk dünyaya getirir. Adını Adolf koyarlar. Bugün insanlık tarihinin en karanlık ismiyle anılan bu çocuk o gün sıradan bir ailede hayata gözlerini açmıştır. Ne var ki onu bekleyen gelecek sadece kendi ailesinin değil tüm insanlığın kaderini etkileyecektir. Hitler'in babası Alois Hitler. Avusturya gümrüğünde memurdur. Sert, otoriter, disiplin takıntılı bir adam. Annesi Clara ise sessiz, itaatkar ve oğluna neredeyse körü körüne bağlı bir kadındır. Bu evde sevgi babanın hiddetiyle annenin sessizliğine sıkışmıştır. Ve bu denklemde küçük Adolf'un ilk öğrendiği şey itaat ve şiddettir. Hitler'in çocukluğu baskıcı bir baba figürüne karşı duyulan öfke ama aynı zamanda onay arayışıyla geçer. Alois oğlunun kendi izinden giderek memur olmasını ister. Fakat küçük Adolf'un tek isteği çizim yapmaktır. Resim defteriyle saatler geçiren bir çocuktur. Sessizdir, hayalcidir ve başkalarının hayallerini reddedecek kadar inatçıdır. Ama bu inatçılık ileride milyonların felaketine dönüşecek karanlığın ilk sinyalidir. Hitler'in resme duyduğu tutku onun gerçeklerden kaçış alanıydı. Ama hayal kırıklıkları büyüdükçe bu tutkusu da başka bir şeye dönüşecekti. Nefrete. Hitler 6 yaşındayken ailesi 1895 yılında Linz'e taşınır. Okul hayatına burada başlar. İlkokulda oldukça başarılıdır. Öğretmenlerinin ifadesiyle zeki ama disipline direnen bir öğrencidir. Ama bu başarı uzun sürmeyecek, ergenliğe doğru hızla düşüşe geçecektir. Hitler 13 yaşındayken babası Alois aniden ölür. Bu ölüm onu hem serbest bırakır hem de öksüzlüğe hapseder. Artık önünde iki yol vardır. Annesinin desteğiyle hayalindeki sanatçı olma hedefini sürdürmek. İkincisi, ekonomik zorluklar nedeniyle toplumun ona biçtiği sınırlı rollerden birini kabul etmek. Adolf ilk yolu seçer. Linz'deki okulunda başarısız olur. Derslerden nefret eder ama çizimden asla vazgeçmez. Annesi Clara ise oğlunu destekler. Ve işte tam da burada başlar Hitler'in bir hayal ve bir toplum çatışması. Ama her çatışma bir kırılmayı da beraberinde getirir. Ve bazı kırılmalar sadece bireylerin değil, milletlerin de kaderini değiştirir. Hitler'in içindeki hırs, hayal kırıklığıyla birleştiğinde yalnızca bir sanat tutkunu genç adam değil, tehlikeli bir kimlik inşası ortaya çıkacaktı. 1907 sonbaharı. Adolf Hitler 18 yaşında. Yanında annesinin biriktirdiği parayla ve içindeki büyük umutlarla Viyana'ya doğru yola çıkar. Amacı Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilmek ve hayalini kurduğu ressam kimliğine kavuşmaktı. Ancak kapı yüzüne kapanır. Sınavda başarısız olur. Sebebi teknik yetersizlik ve özellikle de insan figürü çizimindeki eksikliği. Hitler'in bu reddedilişi sıradan bir başarısızlık değil, kimliğinin temel taşlarını yerinden oynatan bir travmadır. Çünkü onun zihninde yetenek sorgulanamaz bir hakikattir. Ona göre akademi onu anlamamıştır çünkü elitler kördür. İşte bu noktada ilk kez ortaya çıkar. Ben değil, onlar suçlu. Hitler bu reddi hiç kimseye anlatmaz. Aynı yılın Aralık ayında bir başka darbe daha alır. Annesi Clara göğüs kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumar. Hitler yıkılır. Annesi onun hayattaki tek yumuşak bağdır. Onun ölümünden sonra dünya ile bağı zayıflar, içine kapanır. Artık Viyana sokaklarındadır. 1908 yılında tekrar akademiye başvurur ama yine reddedilir. Yavaş yavaş hayal kırıklığı öfkeye, öfke ise nefretin ilk kıvılcımlarına dönüşür. Bu dönemle ilgili en ilginç çarpıklıksa şudur. Hitler'in daha sonra kaleme aldığı Kavgam kitabında bu süreci tamamen çarpıtması. Kendini bilinçli bir şekilde hayattan elini eteğini çekmiş bir gözlemci gibi sunar. Oysa gerçekte olan şey toplumdan dışlanmış, başarısız, yoksul ve öfkeli bir adamın içine kapanmasıdır. 1910 yılına gelindiğinde Hitler artık bir evsizdir. Barınaklarda kalır. Gün içinde turistlere kartpostal satarak geçimini öyle sağlar. Yiyecek kuyruklarında bekler. Bazen park banklarında uyur. Viyana'nın sanatıyla, kültürüyle değil, alt sınıfları ve gettolarıyla haşır neşir olur. O yıllarda Viyana, Avrupa'nın en sert antisemitik propagandalarının döndüğü bir merkezdir. Yahudi düşmanlığı sokak duvarlarına, afişlere, gazetelere sinmiştir. Hitler bu nefret dilini yavaş yavaş içselleştirmeye başlar. Bu noktada şu soruyu sormalıyız. Antisemitizmi Hitler mi icat etti? Hayır. Ama onu sistematikleştiren, ideolojik bir doktrine dönüştüren, kitlesel imha fikrine taşıyan kişi odur. Ve bu yolculuk işte burada,
Viyana sokaklarında başlar. Yoksulluk içinde geçen yıllar boyunca Hitler, toplumdaki elitleri, burjuvaları, bankerleri, sanat otoritelerini düşman bellemiştir. Ve tüm bu sembolleri Yahudi kimliğiyle eşleştirerek bir günah keçisi üretmiştir. Ona göre başarısızlığın sebebi kendi eksiklikleri değil, onlardır. Yıl 1913. Hitler artık Viyana'dan umudunu kesmiştir. Yavaş yavaş başka bir fikre yönelir. Sanatla değil, siyasetle dünyayı değiştirme fikri. Kendi yalnızlığını toplumun yalnızlığına dönüştürme arayışı onu Münih'e sürükledi. Adolf Hitler artık sadece reddedilmiş bir sanatçı değildir. Kafasında sistematik bir düşman profili vardır. Ve bu düşman yalnızca onun değil, bütün bir ulusun çöküşünün sebebi olarak görülmeye başlanacaktır. 1 Ağustos 1914. Almanya Rusya'ya savaş ilan eder. Avrupa tarihinin en büyük felaketine doğru sürüklenirken Münih'te bir kalabalık sokaklarda toplanır. Adolf Hitler o kalabalığın içindedir. Gözleri parlayan, heyecanla dolup taşan bir adam hayal edin. Henüz Alman vatandaşı değildir. Avusturya pasaportu taşır. Kendini Almanya'ya ait hisseder. Bu savaş onun için hem kişisel hem ideolojik bir fırsattır. Kendini ispatlayacağı, kimliğini yeniden inşa edeceği bir arenadır. Hitler'in içindeki karanlık savaşla birlikte dışarıya çıkar. Kendini değersiz hisseden bir adam gibi büyük bir davaya tutunma ihtiyacı duyar. Ve o dava ulusun yeniden doğuşu kisvesi altında şekillenen bir intikam arzusu haline gelir. Hitler gönüllü olarak Alman ordusuna katılır. Bavyera 16. Piyade Alayı'na verilir. Görevi cepheler arasında mesaj taşımak. Yani doğrudan çatışmanın ortasında değil ama ölümün gölgesinde bir habercidir. Fransa cephesine gönderilir. Trenlerle taşınan birlikler çamura, kana ve ateşe boğulmuş Batı cephesine konumlanır. Hitler siperler arasında geçen yıllarda ölümü, açlığı, bombardımanı ve kitlesel yıkımı birebir yaşar. Ancak bir şey dikkat çeker. O savaşta mutlu gibidir. Çünkü bu kaotik ortamda ilk kez bir yer edinmiştir. Ordu ona aidiyet, düzen, disiplin ve kimlik sunmuştur. Ve belki de ilk defa bir topluluğun parçası olmuştur. 1914'te 2. sınıf Demir Haç madalyası ve ardından 1918'de 1. sınıf madalyası alır. Bu onun için sadece bir onur değil, varoluşsal bir onaydır. Hitler artık kendini dava adamı olarak görmektedir. Ancak savaşın sonu bu kimliği yerle bir eder. 1918 yılı sonbaharında cephede sinir gazına maruz kalır. Geçici körlük yaşar. Almanya'nın teslim olduğunu hastane yatağında öğrenir. Ve tam o anda içinden bir ses ona bu bir ihanet der. Bu yenilginin sorumlusu kimdi ona göre? Cephenin gerisinde Almanya'yı sırtından hançerleyen politikacılar. Ve bu mit giderek şekillenecek bir düşmana dönüşecekti. Hitler'in zihninde kurduğu düşman haritası artık ideolojik bir netliğe kavuşmuştur. Marksistler, komünistler, Yahudiler hepsi aynı çuvalın içindedir. Ve o çuvalın üstüne koca harflerle yazılmıştır. İçerideki düşman. Savaş Adolf Hitler'i bir sanatçı hayalinden bir siyasi hırsa dönüştürdü. Bu hırs bireysel bir başarı için değildi. Bir ulusu, bir ideolojiyi, bir intikamı kendi suretinde yeniden inşa etme arzusuydu. Ve bu arzunun ilk resmi adımı bir istihbarat göreviyle başlayacaktı. 1919. Almanya perişan. Savaş kaybedilmiş, imparatorluk yıkılmış, sokaklar açlık ve isyanla dolmuş durumda. Münih'te devrimciler sokakları tutmuş, ordu içinde bile fikir ayrılıkları patlak vermiştir. Büyük bir kaosun ortasında bir çöküş hikayesi yazılmaktadır. İşte bu enkazın tam ortasında Adolf Hitler hala ordudadır. Cephede kaybettiği kimliğini korumak için ordudan ayrılmak istemez. Ama ordu da onu yeni bir iş için kullanacaktır. Siyasi ajanlık. Hitler bu dönemde silahla değil, sözle savaşmaya başlar. Görevi askerler arasında yaygınlaşan Bolşevik fikirleri tespit edip onları milliyetçi çizgiye çekmektir. Yani bir tür kontra propaganda uzmanı haline gelir. Bu görev kapsamında Hitler 1918 Eylül'ünde bir toplantıya gönderilir. Toplantının sahibi Alman İşçi Partisi. Küçük, etkisiz, marjinal bir grup. Ama Hitler için bu sıradan toplantı bir dönüm noktasıdır. Hitler konuşmaya başlar. Konuşma büyür. Dinleyenler etkilenir. Ve partinin lideri Anton Drexler onu hemen saflarına davet eder. O andan itibaren Adolf Hitler artık sadece bir eski asker değildir. Artık bir hatiptir. Kitleleri peşinden sürükleme kapasitesine sahip bir figür. Ve tam burada şunu sormalıyız. Neden insanlar onu dinledi? Hitler ne anlatıyordu da bu kadar etkili oluyordu? Hitler'in konuşmaları iki temel duyguyu kullanıyordu. Korku ve öfke. Yoksulluğun, aşağılanmanın, gurur kaybının faturasını belirli düşmanlara kesiyor ve o düşmanları ortadan kaldırmanın ulusal diriliş olacağını söylüyordu. 1920 yılında parti yeniden yapılandırılır ve adı değiştirilir. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi. Partinin programı açık ve serttir. Versay Anlaşması iptal edilecek, Yahudilerin Alman vatandaşlığı düşürülecek, Alman ırkı üstün sayılacak. Parti büyümeye başlar ama
Ama bir sorun vardır. Sokakta kavga eden muhalifler. Hitler'in çözümü basittir. Paramiliter güç. 1921'de Sturmabteilung kurulur. Yani taarruz birliği. Başında savaş arkadaşı Ernst Röhm vardır. Bu sokak gücü muhalif partilerin mitinglerini basar, sokaklarda terör estirir ve gazetecileri döver. Ve tüm bu kaos Hitler için bir stratejidir. Korku yaratarak güvenlik vaadi satmak. Şiddet yaratarak düzenden dem vurmak. Bugün de pek çok otoriter rejimin kullandığı taktiklerin prototipi burada yazılır. Parti hızla büyür. Hitler artık partinin tek lideridir. Büyük salonlar dolar taşar. Hitler tiyatral mimikleriyle, bağırışlarıyla, ritmik cümleleriyle kitleleri hipnotize eder. Ama bu yükselişin bir kırılma anı vardır. Kasım 1923, Münih'teki bira darbesi. Hitler ve onun silahlı paramiliter birlikleri hükümet yetkililerini rehin alır. Ama işler planlandığı gibi gitmez. Polis müdahale eder, çatışma çıkar, ölenler olur. Hitler kaçar ama birkaç gün sonra yakalanır, yargılanır. Ve işte bu mahkeme süreci Hitler'in yeni sahnesi olur. Normalde bu bir siyasi çöküş olmalıydı. Ama Hitler mahkemeyi bir propaganda kürsüsüne dönüştürür. Basının ilgisini çeker. Mağdur gibi davranır. Vatanı kurtarma misyonunu anlatmaya başlar. 5 yıl hapis cezası alır ama sadece 13 ay yatar. Ve bu süreçte kendi ideolojik manifestosunu inşa etmeye başlar. Adolf Hitler başarısız bira darbesi sonrası tutuklanır ve Münih yakınlarındaki Landsberg zindanına gönderilir. Ancak bu zindan sıradan bir hapishane değildir. Burası Hitler için bir okul olacak, hem fikirlerini toparlayacak hem de kendini bir kurtarıcı gibi konumlandıracağı ideolojik inşanın merkezine dönüşecektir. Hitler'in mahkumiyeti 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ama sadece 13 ay yatacaktı. Ve o 13 ay Nazi ideolojisinin yazılı temelini oluşturmak için yeterli olacaktı. Landsberg'de koşullar konforluydu. Onur konuğu muamelesi görüyordu. Ziyaretçileri sınırsızdır. Gazete okur, mektup alır, destekçilerinden gelen hediyelerle yaşamını sürdürür. Ve burada yardımcısı Rudolf Hess ile birlikte bir kitap yazmaya başlar. Kitabın adı Kavgam. Bu kitap yalnızca Hitler'in hayatını anlatmaz. Aynı zamanda bir intikam planıdır. İdeolojik bir manifestodur. Yahudilerden nefretin, ırkçılığın, militarizmin ve faşizmin yazılı biçimidir. Kitapta Hitler, Yahudileri parazit, tüm halkların kanını emen asalaklar olarak tanımlar. Onları sadece dışlamakla yetinmez. Açıkça yok edilmeleri gerektiğini ima eder. Bu satırlar sonraki yıllarda milyonların ölümünü hazırlayan düşünsel altyapının satır aralarıdır. Kitapta sadece antisemitizm yoktur. Aynı zamanda Aryan ırkının üstünlüğü, Almanya'nın doğuya doğru genişlemesi gerektiği, demokrasinin işe yaramazlığı, tek lider, tek devlet, tek millet anlayışı da açıkça savunulur. Kitap yayınlandığında ilk başta fazla satmaz. Ama Hitler serbest bırakıldıktan sonra iktidara doğru yükseldikçe kitap kutsal bir metin gibi yaygınlaştırılır. Evlenecek çiftlere nikah hediyesi olarak bile verilir. Okullarda okutulmaya başlanır. Hitler bu kitapta sadece fikir sunmaz. Aynı zamanda Alman halkına bir gelecek vaadinde bulunur. Ve bu gelecek geçmişin intikamı üzerine kuruludur. Hitler 20 Aralık 1924'te serbest bırakılır. Ama artık dışarıdaki dünya aynı Hitler'i karşılamaz. Çünkü o artık sadece bir siyasetçi değil, bir kutsal görevle yanıp tutuşan bir kurtarıcı olarak dönmüştür. Hitler artık oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Silah gücüyle yapamadığını sandık gücüyle gerçekleştirecektir. Ve ironik bir biçimde Almanya demokrasisinin içinde büyüyen bir otokrasi olarak tarih sahnesinde yeniden yükselecektir. Yıl 1925. Adolf Hitler hapisten yeni çıkmış, siyasi yasaklı bir figür. Ama cezaevinde kaybettiği zamanı telafi etmeye kararlıdır. Artık hedefi açıktır. Almanya'nın en tepesine çıkmak. Ancak bu kez silahla değil, sandıkla. Ve en çarpıcı olanı bunu Almanya'nın demokratik sistemini kullanarak yapacaktır. Yani demokrasiyi amaç olarak değil, araç olarak kullanacaktır. Demokrasiden nefret eden bir adam, demokrasiyi kendi diktatörlüğünü kurmak için bir araç olarak kullanır. Ve kimse onu durdurmaz. Hitler yasaklar kalkar kalkmaz Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'ni yeniden örgütlemeye başlar. Parti içindeki tüm muhalif sesleri temizler. Kendisini mutlak lider konumuna getirir. Parti artık onun kişisel tapınağına dönüşmüştür. 1920'lerin sonuna doğru Almanya'da işler daha da kötüye gider. 1929'da Wall Street çökünce dünya büyük bir ekonomik bunalıma sürüklenir. Ve bu bunalım Almanya'yı derinden vurur. 7 milyondan fazla insan işsiz kalır. Enflasyon, açlık, yoksulluk, umutsuzluk, sokaklar kaynamaktadır. İşte bu atmosfer bir kurtarıcı figür için verimli bir topraktır. Ve Hitler o figürü oynamakta ustalaşır. Çünkü o
O, halkın öfkesini yönlendirmeyi, korkularını ateşlemeyi, hayal kırıklıklarını istismar etmeyi çok iyi bilir. Parti tüm hızıyla büyümeye devam eder. Hitler artık kitle mitinglerinin yıldızıdır. Konuşmaları birer tiyatro gösterisine dönüşür. El hareketleri, ses tonlamaları, göz teması, her şey milimetrik olarak hazırlanmıştır. Radyo, sinema, afişler, rozetler, üniformalar, Hitler ve çevresi dönemin en etkili propagandasını inşa eder. O, politikayı sadece fikirlerle değil, görsellikle, duyguyla ve bir hareket ruhuyla sunar. Ve bu Almanya'da fazlasıyla karşılık bulur. Hitler'in gücü fikirlerinden değil, duygularından gelir. Alman halkına şunu der: yenilginizi unutun, gururunuzu geri alacağım. 1930 seçimlerinde %18 oy alır. Bu bir şoktur. Daha 2 yıl önce %3 oy alan bir parti bir anda ülkenin ikinci büyük gücü olmuştur. 1932 Temmuz seçimlerinde %37'ye ulaşır. Artık Almanya'nın en büyük partisidir. Ama hala şansölye olamaz. Yani başbakan. Çünkü Cumhurbaşkanı Hindenburg ona güvenmez. Ancak Hitler vazgeçmez. Kulis üstüne kulis yapar. Sanayi patronlarıyla görüşür, ordu mensuplarıyla da ittifak kurar. Ve nihayet 30 Ocak 1933'te Cumhurbaşkanı Hindenburg onu şansölye atar. Almanya en büyük hatasını o gün yapar. Çünkü bu atama sadece bir hükümet değişimi değil, bir rejim değişiminin başlangıcıdır. Hitler artık iktidardadır ama onun için iktidar bir araçtır. Asıl amaç mutlak otoriteyi tesis etmektir. Demokrasi treninden inmenin vakti gelmiştir. Ve bunu yaparken ilk adımı bir ay sonra bir yangınla atacaktır. Ve bu yangınla birlikte özgürlüklerin kül olduğu yeni bir dönem başlayacaktır. Bir diktatörün yükselmesi için ne gerekir? Kaos, korku ve bir düşman. Hitler'in ihtiyacı olan şey tam da budur. Ve o fırsat 27 Şubat 1933 gecesi Berlin'de gelir. Almanya parlamento binası Reichstag gece saatlerinde alevlere teslim olur. Yangın kısa sürede tüm binayı sarar. Ertesi sabah ülkenin dört bir yanına şu mesaj yayılır: komünistler devrim başlattı. Olay yerinde bir adam yakalanır. Adı Marinus van der Lubbe. Hollandalı bir komünist. Tek başına mı yaptı yoksa bir Nazi komplosu muydu? Tarih hala bu soruya cevap veremedi. Önemli olan bu değildir. Önemli olan Hitler bu yangını bir fırsata çevirecektir. Ve diktatörlerin farkı da budur. Krizleri yaratmasalar bile onları asla ziyan etmezler. Tabağın dibini sıyırırlar. 28 Şubat 1933, yani yangından bir gün sonra Hitler ve İçişleri Bakanı Hermann Göring, Cumhurbaşkanı Hindenburg'a bir kararname imzalatır. Reichstag yangını kararnamesi. Bu kararnamede kişisel özgürlükler askıya alınır. Basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, özel mülkiyet korunması iptal edilir. Polis, şüpheli gördüğü herkesi yargısız gözaltına alabilir. Bu sadece bir kararname değil, modern Almanya'da hukuk devletinin resmen sona ermesidir. Almanya'da on binlerce komünist, sosyalist, sendikacı, demokrat, muhalif bir gecede tutuklanır. İlk toplama kampları açılır. İlki Dachau. Şimdilik açılış sebebi sadece siyasi suçlular içindir. Ama bu sadece başlangıçtır. Hitler artık korkuyu silah olarak kullanmaktadır. Hedefi hala tam otoriteyi ele geçirmektir. Bunun için meclise ihtiyacı vardır. Ve sıra gelir. 23 Mart 1933 yetki yasası. Bu yasa Hitler'in kabinesine, yani ona, meclisi tamamen devre dışı bırakma yetkisi verir. Yasaları artık sadece hükümet çıkaracaktır. Yargı denetimi yok, meclis onayı yok. Ve bu yasa demokratik yollarla geçer. Sadece Almanya Sosyal Demokrat Partisi hayır der. Komünistlerse zaten hapistedir. Demokrasi kendi elleriyle mezarını kazmıştır. Hitler artık yasal olarak bir diktatördür ve tek başına hükmetme yetkisi almıştır. Artık o bir tek adamdır. Ve Almanya bir gecede bir hukuk devletinden bir polis devletine dönmüştür. Basın susturulur, sendikalar dağıtılır, tüm diğer siyasi partiler yasaklanır. Bilin bakalım sadece hangi parti ayakta kalır? Tabii ki Nazi Partisi. Ve sistematik olarak kurulan bu korku düzeni ilerleyen yıllarda milyonların ölümünü mümkün kılacak çarkları döndürmeye başlar. Artık sırada tek bir engel kalmıştır: Alman ordusu. Ve Hitler onu da çözmek için harekete geçecektir. Hitler artık Almanya'nın mutlak lideri olma yolunda son adımlarını atmaktadır. Basın susturulmuş, muhalefet tasfiye edilmiş, yasama yetkisi tek başına onun eline geçmiştir. Sturmabteilung, yani Nazi Partisi'nin silahlı sokak gücü, yani paramiliter gücü. Sturmabteilung, Hitler'i iktidara taşıyan kavgacı sokak çetelerinden oluşuyordu. Ancak artık görevini tamamlamıştı ve yeni rejim için fazla kontrolsüz bir yük haline gelmişti. Sturmabteilung lideri Ernst Röhm, Hitler'in eski savaş arkadaşıdır. Ama onun devrim hayalleri vardır. Sturmabteilung'un Almanya'nın yeni ordusu haline gelmesini istemektedir.
istemektedir. Bu ise mevcut orduyu rahatsız eder. Alman generaller Hitler'e açık bir mesaj verir. Ya biz ya Sturmabteilung ve Hitler kararını verir. Orduyu karşısına almayacak. Bunun için de Röm'ü gözden çıkaracaktır. Burası Bedwisse, bir Bavyera kasabası. 1934 Haziran'ında Sturmabteilung liderleri tatil yapacaklarını zannederek davet edildikleri otele giderler. Gerçekte ise bu ölüm fermanlarının imzalandığı gündür. Gece saat 6 sularında Hitler bizzat otele gelir. Yanında ordu birlikleri ve özel muhafızları vardır. Otele girer, Röm'ü tutuklar. Aynı anda otelin diğer odalarında Sturmabteilung liderleri tek tek gözaltına alınır. Sonraki 48 saat boyunca Almanya'nın dört bir yanında bir infaz dalgası başlar. Röm dahil 85'ten fazla kişi hiçbir yargı süreci olmadan öldürülür. Kimileri SS karargahında kurşuna dizilir. Kimileri hücrede intihar etmiş gösterilir. Bu operasyonun adı tarihe şu şekilde geçer: Uzun Bıçaklar Gecesi. Hitler hem Sturmabteilung'u tasfiye eder hem de ordunun güvenini kazanır. Ve bu güven ona Almanya'nın gerçek sahibi olma yolunu açar. Bir ay sonra 2 Ağustos 1934'te Cumhurbaşkanı Hindenburg ölür. Hitler o güne dek yalnızca şansölyedir. Ama artık kendini hem başbakan hem de Führer ilan eder. Yani lider. Alman ordusu tarihinde ilk kez bir kişiye bağlılık yemin eder. Artık hiçbir anayasal denge kalmamıştır. Almanya bir kişinin devleti olmuştur. Ve o kişi bu gücü kullanarak yalnızca ülkesini değil, tüm kıtayı felakete sürükleyecektir. Adolf Hitler artık Almanya'nın hem başbakanı hem de cumhurbaşkanı olmuştur. Ama onun hedefi sadece devletin tepesine çıkmak değil, toplumun ruhuna da sahip olmaktır. Ve bu ruhun yeniden şekillendirilmesi Nazi ideolojisinin gerçek zaferidir. Bu yeni Almanya'da insanlar sadece itaat etmez, inandırılır, sonra itiraz etmeyecek hale getirilir. Ve bunun için Hitler'in elinde 3 silah vardır: propaganda, eğitim ve korku. Hitler propagandanın gücünü çok iyi bilir. Daha 1920'lerde söylediği bir söz vardır: propaganda akıllıların değil, duygularıyla hareket eden kitlelerin dilinden konuşmalıdır. Bu görevi Joseph Goebbels'e verir. Goebbels, Nazi propaganda bakanı olur. O bir manipülasyon ustasıdır. Basını, radyoyu, sinemayı, tiyatroyu, tüm iletişim kanallarını tek elde topladı. Gazeteler artık halkın değil, Führer'in sesidir. Sinema, Nazi ideolojisinin vitrinidir. Radyoysa her evin içine giren bir emir kanalına dönüşür. Naziler hakikati anlatmaz. Hakikatin yerine bir gerçeklik algısı inşa eder. Bunu sloganlarla, marşlarla, sembollerle yaparlar. Bir halk, bir lider, bir de bir düşman. İşte bu kadar sade bir üçlemeyle milyonlar yönlendirilir. Naziler için propaganda bir başlangıçtır. Ama uzun vadeli hedef çocuklardır. Çünkü bir nesli kontrol altına alırsan geleceği de kontrol edersin. 1936'da Hitler gençliği, yani Hitlerjugend zorunlu hale gelir. 10 yaşını doldurmuş her Alman çocuğu bu yapıya katılmak zorundadır. Kamp yürüyüşleri, askeri talimler, ideolojik eğitimler, çocuklar birer savaş makinesine, Führer'e bağlı genç neferlere dönüştürülür. Kız çocukları da Alman Kızlar Birliği'ne alınır. Onların görevi ise geleceğin anneleri olmaya hazırlanmaktır. Nazi rejimi gençliği sadece eğitmiyordu. Onları büyümüş ama hiç sorgulamayan itaatkar robotlar haline getiriyordu. Okullar Hitler'in ideolojik kışlasına dönüşür. Müfredatlar yeniden düzenlenir. Tarih kitapları Nazilerin haklılığını, Yahudilerin hainliğini anlatır. Biyoloji dersleri ırk bilimi üzerine kurulur. Yahudiler, Slavlar, Romanlar aşağı ırklar olarak öğretilir. Üniversitelerde bile antisemitik kadrolar iş başına getirilir. Binlerce akademisyen ve bilim insanı görevden alınır. Bir kısmı ülkeyi terk eder. Kimisi toplama kamplarına gönderilir. Bütün bu sistemin bekçisi korkudur. Her mahallede bir ihbarcı, her sokakta bir Nazi görevlisi vardır. İhbar edilen bir kişi sabaha karşı alınır, ailesine bile haber verilmez. Bir daha dönüp dönmeyeceği bile belli değildir. Toplama kampları artık sadece komünistler için değil, Yahudiler, eşcinseller, engelliler, muhalif papazlar, gazeteciler, öğretmenler de içeri alınır. Bu bir ülke değil, devasa bir cezaevidir. İnsanlar kendi zihinlerinde gardiyanlık yapar. Ve bu mutlak kontrolün tam ortasında Nazi rejimi bir sonraki hamlesini yapar. Neydi bu hamle? Dış politikada yeni fetihler. Ama ilk hedef Alman kökenli halkların yaşadığı topraklar. 1938 yılında Hitler rotasını Avusturya'ya çevirir. İç politikada tüm muhalefeti ezmiş, toplumu tek sesli bir koroya dönüştürmüştür. Artık sıra dış politikada Büyük Almanya hayalini gerçekleştirmeye gelmiştir. Ve bu hayalin ilk adımı kendi doğduğu ülkeyi, Avusturya'yı Almanya'ya katmaktır. Bu sürecin adı Anschluss'tur. Yani birleşme. Ama gerçekte bu bir birleşme değil, düpedüz bir ilhaktır. Avusturya'da 1938 başlarında siyasi belirsizlik vardır. Nazi sempatizanları sokaklarda güçlenmekte, faşist milisler tehditkar biçimde gösteriler yapmaktadır. Avusturya Başbakanı Kurt Schuschnigg halkın desteğini görmek için bir referandum çağrısı yapar. Ama Hitler buna izin vermez. 12 Mart 1938 sabahı Alman tankları Avusturya sınırından içeri girer. Herhangi
herhangi bir kurşun sıkılmadan ülke işgal edilir. Hitler büyük bir coşkuyla karşılanır. En azından propaganda böyle sunulur. Kameralar coşkulu kalabalığı çeker, marşlar çalınır, çocuklar çiçekler verir. Ama bu görüntülerin arka planında tutuklamalar, işkenceler ve Yahudilere yönelik ilk büyük kitlesel aşağılamalar başlamıştır. Avusturya resmen Almanya'ya bağlanır. Yahudi karşıtı yasalar aynı gün yürürlüğe girer. Binlerce insan mallarından, işlerinden, hatta vatandaşlıklarından olur. Hitler'in gözünde bu bir zaferdir ve bu zaferin devamı gelecektir. Hitler'in bir sonraki hedefi Çekoslovakya'nın batısında yer alan Sudetenland'tır. Burası çoğunluğu Alman kökenli halkın yaşadığı stratejik bir bölgedir. Hitler bu insanları korumak bahanesiyle bölgeyi Almanya'ya katmak ister. Avrupa liderleri endişelidir. Yeni bir savaş çıkmasından korkarlar. Bu yüzden İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransa Almanya ile masaya oturur ve 30 Eylül 1938'de Münih Anlaşması imzalanır. Çekoslovakya davet bile edilmeden bu masada kaderi hakkında karar verilir. Sudetenland Almanya'ya verilir. Chamberlain dönerken şu sözleri söyler: "Size barış getirdim." Ama bu sözler tarihin en pahalı yalanlarından biridir. Çünkü bu Hitler'i durdurmak değil, cesaretlendirmek olmuştur. Hitler müzakereyle toprak alabileceğini, Batı'nın ona boyun eğdiğini anlamıştır ve artık hiçbir sınıra saygı göstermeyecektir. 1939'un ilk aylarında Çekoslovakya'nın geri kalanını da işgal eder. Artık hedef Polonya'dır. Batı'nın tavizkar siyaseti Hitler'in işgal iştahını daha da büyütmüştür. Bir sonraki hedef artık yalnızca Orta Avrupa değil, tüm kıtadır. Ve dünya geri dönüşü olmayan bir felaketin eşiğindedir. Hitler'in fetih arzusu dizginlenemez hale gelmiştir. Ama önünde büyük bir engel vardır. Polonya'ya saldırmak, Sovyetler Birliği ile doğrudan savaşa girmek anlamına gelir. Bu Almanya'nın kaldırabileceği bir risk değildir. Peki çözüm ne olur? Sovyetler Birliği ile anlaşmak. Ve bu anlaşma dünya tarihinin en büyük ironilerinden biri olacaktır. 23 Ağustos 1939 Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov'la Almanya Dışişleri Bakanı Ribbentrop Moskova'da bir araya gelir. İki ülke arasında saldırmazlık paktı imzalanır. Ama bu sadece görünen yüzüdür. Asıl pazarlık gizli bir protokoldedir. Bu protokole göre Polonya, Almanya ve Sovyetler arasında ikiye bölünecektir. Baltık ülkeleri Sovyet nüfuzuna bırakılacaktır. Hitler batıya saldırırken Stalin Sovyetlerde genişleyecektir. Sadece bir hafta sonra 1 Eylül 1939 sabahı saat 04.45'te Nazi birlikleri Polonya sınırını geçer. Toplar konuşur, tanklar ilerler, uçaklar Varşova'yı bombalamaya başlar. Hitler bir kez daha saldırıya geçmiştir. Ama bu sefer sonuçlar daha büyük olacaktır. Çünkü bu saldırı İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesine neden olur. Ve böylece 2. Dünya Savaşı resmen başlar. Alman ordusu Yıldırım Savaşı stratejisi uygular. Hızlı, sert ve ezici saldırılar. Polonya ordusu hazırlıksız yakalanır. 2 haftada ülkenin büyük kısmı Nazi işgali altındadır. 17 Eylül'de Sovyetler de doğudan girerek anlaşmaya sadık kalır. Polonya iki taraftan yutulur. Sivil halk katledilir. Ülke zamanla dondurulmuş bir mezarlığa dönüşür. Ve dünya 20 yıl önce yaşadığı büyük savaşın bu sefer çok daha büyük ve çok daha karanlık bir versiyonuna sürüklenir. Milyonlarca insanın yaşamını yitireceği, şehirlerin haritadan silineceği ve tarihin akışının değişeceği bir dönemin kapıları açılmıştır. 1939'un sonunda savaş başlar. Ama asıl yıkım yılı 1940'tır. Çünkü bu yıl Adolf Hitler'in askeri ve politik olarak zirveye ulaştığı yıldır. Sadece birkaç ay içinde Avrupa'nın en güçlü devletleri Naziler karşısında tek tek diz çökecek. Ve Hitler kıtanın neredeyse tamamının efendisi haline gelecektir. Hitler Polonya'dan sonra Batı Avrupa'ya döner. Hedef Fransa ve onun müttefikleridir. 10 Mayıs 1940. Alman ordusu aynı anda Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'a saldırır. Bu küçük ülkeler birkaç gün içinde düşer. Ancak bu sadece bir geçiş kapısıdır. Asıl hedef Fransa'dır. Fransa, 1. Dünya Savaşı'nın ağır mirasıyla Maginot hattına güvenmektedir. Ama Hitler bu hattın etrafından dolanır. Ormanlık Ardennes bölgesinden beklenmedik bir saldırı başlatır ve Fransız savunması çöker. 14 Haziran 1940. Paris tek bir kurşun sıkılmadan Alman ordusu tarafından işgal edilir. Fransa hükümeti kaçar ve Almanya ile ateşkes imzalanır. İroni şu ki bu ateşkes Fransa'nın 1918'de Almanya'ya imzalattığı vagonun içinde yapılır. Hitler o vagonu özellikle getirerek intikamını simgeleştirir. Hitler sadece toprak kazanmaz, tarihin intikamını da alır. Ve bunu dünyanın gözünün içine soka soka yapar. Artık sadece tek büyük engel kalmıştır: İngiltere. Ama bu defa Hitler'in Yıldırım Savaşları işe yaramaz. Çünkü İngiltere bir ada ülkesidir. Ve oraya ulaşmak için gökyüzünü de kontrol etmek gerekir. Ve böylece tarihin ilk büyük hava savaşı başlar: Britanya Savaşı. Alman hava kuvvetleri İngiliz şehirlerine gece gündüz bombalar yağdırır. Ama İngiliz pilotları dirençlidir. Ve halk Başbakan
Winston Churchill'in sözleriyle kenetlenir. Asla bu kadar çok insan, bu kadar az sayıda kişiye bu kadar çok şey borçlu olmamıştır, der. Hitler ilk yenilgisini alır, Britanya düşmez. 1940 sonbaharında harita Hitler'e aittir. Polonya, Çekoslovakya, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa. İtalya'da Mussolini, faşist müttefiki, İspanya'da Franco ona sempatiyle bakıyor. Doğuda Sovyetler şimdilik tarafsız, Batı'da sadece İngiltere ayakta. Hitler artık Avrupa'nın hakimi. Ama bu zafer sarhoşluğu onu daha da ileri götürecek. Ve o ileri adım kendisine sonun başlangıcını getirecek. 1941'e geldiğimizde Adolf Hitler Avrupa'nın neredeyse tamamını kontrol ediyor. Ama bu zafer ona yetmiyordu. Çünkü onun aklında çok daha büyük bir hedef var. Almanya'nın doğuya doğru genişlemesi. Bu fikir yıllar önce Kavgam kitabında yazdığı satırlarda vardı. Şimdi uygulama zamanı gelmişti ve hedef Sovyetler Birliği'ydi. Hitler, Stalin'le yaptığı saldırmazlık paktını hiçe sayar. 22 Haziran sabahı saat 3.15'te 3 milyondan fazla Alman askeri Sovyet sınırını geçer. Bu tarihin en büyük kara saldırısıdır. Bu saldırıya Barbarossa Harekatı denir. Tarihteki Haçlı Seferleri liderlerinden esinlenerek konulmuş bir isim. Ama bu kez hedef kutsal topraklar değil, toprak fetihleri ve yok etme savaşıdır. Almanlar 3 ana koldan saldırır. Kuzeyden yani St. Petersburg, merkezden yani Moskova, güneyden Ukrayna ve Kafkaslardaki petrol bölgelerinden. Başlarda başarı büyük olur. Sovyet ordusu hazırlıksızdır. Yüz binlerce asker esir alınır, şehirler hızla düşer. Ama Hitler ilerleyen aylarda büyük bir hata yapar. Hedefler arasında kararsız kalır. Bir gün Moskova'ya yüklense, bir gün petrol bölgelerine döner. Bu stratejik dağınıklık savaşın kaderini belirler. Almanlar Moskova önlerine kadar ilerler ama hava -30 derecelere düşer ve Naziler bu kış koşullarına hazırlıklı değildir. Motorlar donmuş, silahlar çalışmaz hale gelmiştir. Askerler uzuvlarını kaybetmektedir. Stalin ise paniklemek yerine tüm kaynaklarını cepheye yığar ve işte o an Nazi ordusu ilk kez durdurulur. İlk kez püskürtülür, Barbarossa durur ve savaş kısa sürede bitecek bir iş olmaktan çıkar. Hitler artık iki cephede savaşmaktadır. Batıda İngiltere, doğuda Sovyetler. Bu Almanya için bir intihardır. Tarihte Napolyon'un da düştüğü bir tuzaktır ve Hitler aynı hatayı tekrar eder. Ama daha kötüsü de vardır. Bu saldırı aynı zamanda soykırımın da hızlandığı bir aşamadır. Çünkü Sovyet topraklarında Yahudilere yönelik infazlar sistematik hale gelmiştir. SS birlikleri köy köy, kasaba kasaba dolaşarak toplu katliamlar yapar. Hitler sadece bir işgal başlatmamıştır. Bir medeniyetin, bir halkın, milyonların yok edilmesine giden yolu açmıştır. Barbarossa başarısız, bedeli ise milyonlarca insanın canı olur. Ve bu başarısızlık Nazi rejiminin çöküşünü hızlandıracaktır. Hitler'in ordusu 1941'de Moskova önlerinde durdurulmuştur. Ama hala umudu vardır ve bu umudun adı Stalingrad'dır. Hitler bu şehirde bir zafer kazanarak hem Sovyetlerin direncini kırmak hem de kendi egemenliğini pekiştirmek istiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Stalingrad onun son zafer hayalinin mezarına dönüşecekti. Stalingrad stratejik bir noktadaydı. Volga Nehri kıyısında Kafkaslara giden yolun anahtarıydı. Petrole ulaşmak için bu şehir mutlaka düşmeliydi. Ama aynı zamanda da sembolikti. Stalin'in adını taşıyan bir şehirdi. Hitler için bu kişisel bir meydan okumaydı. Bu savaş sadece haritalarla, tüfeklerle yapılmadı. İki diktatörün, iki ideolojinin doğrudan çatışmasıydı. 1942 yazında Nazi birlikleri Stalingrad'a saldırır. Şehir kısa sürede enkaza döner. Ama Sovyet savunması çökmek yerine daha da sertleşir. Her sokak, her bina, her bir nokta için çatışmalar yapılır. Bu artık bir şehir savaşı değil, ölümcül bir satrançtır. Almanlar ilerleyemez ama Hitler geri çekilmeyi yasaklar. Teslim olmak yok der. Orada ölen her asker sadece onun inatçılığının kurbanıdır. 19 Kasım 1942. Sovyetler Stalingrad çevresinde dev bir karşı saldırı başlatır. Kuzeyden ve güneyden gelen birlikler Alman 6. ordusunu kuşatır. 300 binden fazla Alman askeri şehirde tuzağa düşer. Hitler teslim olunmasına karşı çıkar ama yardım da gönderemez. Açlık, soğuk ve moral çöküşü baş gösterir. 31 Ocak 1943. Alman 6. Ordu Komutanı Paulus teslim olur. Hitler onu Maraşal rütbesine terfi ettirmişti. Çünkü Maraşallerin teslim olmayacağını sanıyordu. Ama Paulus kendi askerlerini ölüme götürmek yerine teslimiyeti seçti. Şehirde kalan son Alman birlikleri 2 Şubat 1943'te silah bıraktı. Hitler ilk büyük hezimetini yaşar ve savaşın dengesi değişir. Stalingrad sadece bir savaş değil, bir dönüm noktasıdır. O günden sonra Nazi ordusu geri çekilmeye başlar ve Hitler'in yükselişi yerini çöküşe bırakır. Bu yenilgi Hitler'in otoritesini sarsar. 1943'ten itibaren hem cephede hem de kendi iç çevresinde çözülme başlar. Artık yalnızca düşmanlar değil, dostlar da onu durdurmak istemektedir. 1943'te Kızıl Ordu karşı saldırıya geçer. Almanlar Doğu cephesinde toprak kaybetmeye başlar. Kursk Muharebesi tarihin en büyük tank savaşına sahne olur ve Naziler bu savaşı da kaybeder.
Batı'da ise müttefikler Kuzey Afrika'da başarı elde eder. Sicilya'ya çıkar. İtalya'da Mussolini devrilir. İtalya saf değiştirir. Hitler artık iki cephede yalnızdır. Hitler hala zafer hayalleri kurarken haritalar kanla çizilmeye devam eder ve giderek daha paranoyak bir hale gelir. Hitler subaylarına güvenmemeye başlar. Kabinesinde sürekli görev değişiklikleri yapar. En yakınındaki isimler bile gözaltına alınır, sürgün edilir. Aynı zamanda Nazi Almanyası içinde bazı çevreler Hitler'in bu gidişatı durdurması gerektiğine inanır. Ama onun geri adım atmaya niyeti yoktur ve bu nedenle bazıları onu fiziksel olarak ortadan kaldırmaya karar verir. 20 Temmuz 1944. Alman subayı Steffenberg Hitler'e suikast düzenlemek için bir plan yapar. Plan bir çanta içine yerleştirilmiş bomba ile yürütülür. Toplantı sırasında çanta masanın altına yerleştirilir. Patlama gerçekleşir ama Hitler ölmez. Çünkü çanta masanın kalın ayağının arkasındadır, darbe başarısız olur. Bu Hitler'in yaşamına yönelik en ciddi girişimdir ama başarısızlık onun elini daha da güçlendirir. Böylelikle intikam ve cadı avı başlar. Hitler suikast girişiminden sonra kapsamlı bir temizlik başlatır. 5000'den fazla kişi tutuklanır. Aralarında üst düzey askerler, aristokratlar, eski müttefikler vardır. İdamlar başlar. Bazıları mahkeme görmeden infaz edilir, bazıları kendi canına kıyar. Hitler artık sadece savaşı kaybetmekle kalmıyor. Kendi rejimini de içeriden çökertiyor. Korkuya dayalı iktidarı artık korkuyla da ayakta kalamaz hale geliyor. Batıdan Amerikan ve İngiliz birlikleri, doğudan Sovyet ordusu Almanya'yı kıskaca almıştır. Ve Berlin artık sadece bir şehir değil, tarihin gömülmek üzere olduğu bir mezarlıktır. Sovyetler 16 Nisan 1945'te Berlin'e büyük bir saldırı başlatır. Şehir topyekün bir harabeye dönüşür. Hitler, yerin 15 metre altındaki Führer'in sığınağında saklanmaktadır. Almanya'da artık yönetim yok, iletişim yok, umut yok. Hitler haritalar üzerinde hala birlikleri hareket ettirmeye çalışsa da bu yalnızca bir halüsinasyondur. Alman halkı 1933'te Hitler'e yalnızca oy vermedi, kaderini teslim etti ve sonra olanları izledi. Yahudi komşuları ortadan kaybolduğunda sustular. Sendikalar kapatıldığında ses etmediler. Muhalifler tutuklandığında görmezden geldiler. Basın susturulduğunda gazeteyi okumaya devam ettiler. Çünkü her şey daha büyük bir Almanya vaadiyle örtülmüştü. İşsizlik düşmüştü. Sokaklar daha düzenliydi ve Führer her konuşmasında yeniden umut dağıtıyordu. Alman halkı bir diktatöre değil, kendi kurtuluş hayaline inandı ve bu hayal uğruna gerçeği görmezden gelmeye razı oldu. Evlerine mektuplar geliyordu. Oğlunuz cephede şehit oldu. Ama radyo hala zaferlerden bahsediyordu. Stalingrad kaybedildiğinde bile gazetelerde taktiksel geri çekilme yazıyordu. İnanç körleşmişti. Sorgulayanlar korkuyordu. Korkanlarsa susuyordu. Ve böylece tüm bir toplum sessizce yıkıma ortak oldu. Ancak gerçek bir gün sokağa indi. Sirenler çaldı, bombalar yağdı ve sonunda Rus postalları Berlin sokaklarında yürümeye başladığında halk savaşı kaybettiklerini o an anladı. Ama çok geçti. Yıkım evlerine ulaşmıştı ve artık hiçbir propaganda enkazın üstünü örtemezdi. Bombardımanlar Almanya şehirlerini harabeye çevirir ve artık herkes kaçınılmaz sona hazırlanır. Savaşın gerçekliği artık sığınağın beton duvarlarını delmiş, Hitler'i kendi sonuyla yüz yüze bırakmıştır. Hitler 29 Nisan'da uzun süredir yanında olan Eva Braun'la sığınakta evlenir. Bu evlilik bir aşk hikayesinden çok bir veda ritüelidir. İtalya'da müttefiki Mussolini yakalanır ve öldürülür. Cesedi sokakta teşhir edilir. Hitler bunu öğrendiğinde bir karar alır. Asla teslim olmayacak. 30 Nisan 1945. Hitler ve Eva Braun Hitler'in sığınağında intihar ederler. Eva siyanür içer. Hitler aynı anda hem siyanür içer hem de şakağına silahı dayar. Cesetleri SS muhafızları tarafından yakılır. Bu ölüm tarihin en kanlı diktatörlerinden birinin sonudur. Adolf Hitler bir zamanlar Viyana'da bir sanat okuluna kabul edilmeyi bekleyen hırslı bir gençti ama başaramadı. Lise diploması bile yoktu. Hiçbir akademik disiplinde yetkinliği yoktu. Dünya tarihine yön veren liderlerin çoğu kitaplarla büyürken Hitler politik manifestolar ve komplo kitapları arasında şekillendi. O okuma bilirdi ama anlamazdı. Çünkü o anlamaya değil, inanmaya ihtiyaç duyardı. Karmaşık fikirler yerine sloganlar, diyalog yerine nutuklar, gerçek yerine düşmanlar tercih etti. Eğitimsizliği onu sadece cahil değil, aynı zamanda tehlikeli kıldı. Çünkü düşünmeyen bir lider, sorgulayan bir topluma tahammül edemez. Entelektüel olarak eksik olduğu her alanı öfke ve mutlak iktidarla telafi etti. Felsefeye düşman oldu, sanatı kontrol etti, bilimi susturdu ve böylece kendi eksikliğini bir sistem haline getirdi. Nazizm,
cehaletin organize halidir. 1 Mayıs'ta Joseph Goebbels de eşi ve çocuklarıyla birlikte intihar eder. Joseph Goebbels, Nazilerin propaganda bakanı. Ama o aslında bir bakan değil. Kelimeleri silaha dönüştüren bir savaş lorduydu. Sözcüklerle düşman yarattı. Sloganlarla halkı büyüledi ve gerçekleri sistematik bir şekilde yok etti. Yeterince büyük bir yalanı, yeterince sık tekrarlarsanız insanlar ona inanır. Bu söz onun düsturuydu. Goebbels, Hitler'in gölgesi gibiydi. İkna gücünü halkın korkularını okuyarak geliştirdi. Her konuşması bir hipnozdu. Her afiş, her film, her radyo yayını tek bir hedef için vardı. Rejimi meşrulaştırmak. Ve bunu başardı. Alman halkı olanları gördü ama hep duyduklarına inandı. Çünkü duydukları Goebbels'in şekillendirdiği bir gerçeklikti. Savaş sona erdiğinde Berlin yanıyordu. Hitler ölmüştü ve Goebbels karısı Magda ile birlikte 6 çocuğunu zehirledikten sonra intihar etti. Çünkü onun için yaşanacak bir dünya kalmamıştı. Gerçeğin hüküm sürdüğü bir dünyada Goebbels hayatta kalamazdı. Ve 8 Mayıs 1945'te Almanya resmen teslim olur. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona ermiştir. Ama savaş sona ermiş olsa da Hitler'in yarattığı yıkımın etkileri yıllarca sürecektir. Şehirler yeniden inşa edilecek ancak insanlık o yıkımın kalıntılarını yüzyıllar boyunca taşıyacaktır. Adolf Hitler'in fikirleri bir ulusu hipnotize etti. Ama sonuç yalnızca ideolojik bir felaket değildi. İnsanlığın fiziksel çöküşüydü. Hitler'in doğrudan veya dolaylı emirleriyle 6 milyon Yahudi soykırımla yok edildi. 5 milyona yakın Yahudi olmayan sivil, Romanlar, engelliler, muhalifler, eşcinseller katledildi. 3 milyon 300 bin Sovyet savaş esiri esaret altında açlıktan veya kurşunla öldü. 1 milyon 800 bin Polonyalı sivil etnik temizlikle yok edildi. Toplamda yaklaşık 11 milyon insan sadece farklı oldukları için öldürüldü. Ama bu yalnızca başlangıçtı. Hitler'in başlattığı 2. Dünya Savaşı 21 milyon askerin 50 milyondan fazla sivilin ölümüne yol açtı. Adolf Hitler'in adı tarihte eşi benzeri olmayan bir bilançoyla anılır. 80 milyondan fazla insanın ölümü. Bir adamın vizyonu milyonların mezarı oldu. Savaş sonrası dönemin ilk büyük yüzleşmesi 1945-1946 arasında Nürnberg mahkemeleriyle başlar. Hayatta kalan Nazi liderleri insanlığa karşı suçlar, soykırım, saldırgan savaş planlama gibi suçlardan yargılanır. 12 sanık idam edilir. Bazıları ömür boyu hapse mahkum edilir. Ama yüzlerce Nazi yetkilisi ya hiç yargılanmaz ya da Batı tarafından korunma altına alınır. Nürnberg bir simgedir. İlk kez uluslararası hukuk bir diktatörü ve çevresini yargılamaya kalkmıştır. Hitler'in yükselişi ve düşüşü yalnızca bir tarih hikayesi değildir. Bu bir toplumun nasıl kandırılabildiğinin, bir lideri nasıl ilahlaştırabildiğinin ve bir sistemin nasıl bir halkı katliama ortak ettiğinin belgesidir. Bu hikayede yalnızca bir tiran yok. Aynı zamanda susan milyonlar var. Ve bazen en büyük felaketler ellerini hiç kirletmeyenlerin sessizliğiyle mümkün olur.